Victor Osimhen bugün dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Tavanda Masvanise ise kariyerinin henüz başında. Bu yüzden ikisini aynı seviyede değerlendirmek elbette mümkün değil. Ama oyuncuyu ilk izlemeye başladığım zamandan beri dikkatimi çeken bir şey var. Çünkü bazı anlarda bana Osimhen'i hatırlatıyor. Üstelik bunun sebebi attığı gollerde değil. Asıl sebep yarattığı tehdit hissi. Top ona geldiğinde değil, top henüz ona gelmeden önce tehlikeli görünüyor. Sürekli hareket ediyor, sürekli yeni bir boşluk arıyor. Ve savunmanın bir anlık konsantrasyon kaybını bile cezalandırabilecek bir profile sahip. Belki de bunda şaşırılacak bir şey yoktur. Çünkü oyuncunun babası profesyonel bir sprinterdı. Masvanise'yi izlediğinizde de bu atletik geçmişin izlerini sahada görmek mümkün. Bugün Anderlecht, Celtic, Blackburn Rovers ve Al Ahly gibi kulüplerin radarına giren bu genç hücum oyuncusu gerçekten ne kadar iyi. Ve bana neden zaman zaman Victor Osimhen'i hatırlatıyor. Gelin birlikte inceleyelim. Masverise'nin oyununda ilk dikkat çeken şey gol sayıları ya da istatistikleri değil. Rakip savunmacılara hissettirdiği rahatsızlık. Çünkü bazı oyuncular topu aldığında sizi zekasıyla zorlar. Bazıları tekniğiyle. Masvanise ise daha farklı bir problem yaratıyor. Onun karşısında hata yapma payınız çok düşük. Çünkü bir an geç kalırsanız topu önüne atıp yanınızdan geçebiliyor. Bir an dengenizi kaybederseniz kendine şut açısı yaratabiliyor. Ve fiziksel olarak eşleşmeyi kabul etseniz bile bu kez atletizmi devreye giriyor. Mesela burada orta sahaya bağlantıya geliyor. Normalde birçok hücum oyuncusunun yapacağı ilk şey topu saklamak ya da geriye oynamak olur. Masvenise ise topu önündeki boşluğa bırakıp doğrudan savunmacının arkasına saldırıyor. Ardından gelen stoperi de tek bir hareketle oyundan düşürüyor. Evet, pozisyon golle sonuçlanmıyor ama savunmacının yaşadığı problem çok net. Çünkü rakip yalnızca topu değil, oyuncunun hızını da savunmak zorunda kalıyor. Benzerini kanatta da görüyoruz. Bu kez karşısında bir bek var. Topu bir tarafa bırakıyor, kendisi diğer taraftan geçiyor. Savunmacı yetişmeye çalışınca bu kez yine bir hareketle oyundan düşürüyor. Masvanise ise aksiyona devam ediyor. Burada dikkatimi çeken şey çalımın kendisinden çok çalımın amacı. Gösterişli hareketler peşinde koşmuyor. Bir sonraki aksiyonu yaratmaya çalışıyor. Bu yüzden başarılı top sürme oranı çok yüksek görünmese bile görüntülerde sürekli tehdit oluşturabiliyor. Belki de bölümün en iyi özeti şu pozisyon. Etrafında 5 rakip oyuncu var. Destek verecek takım arkadaşı yok. Ama ilk düşündüğü şey topu korumak değil. Yine rakibin arkasına geçmek. Bu da bize aslında oyuncunun zihniyetini anlatıyor. Sürekli ileriye oynuyor, sürekli rakibi tehdit etmeye çalışıyor. Ve bazen bu yaklaşım hata yapmasına neden olsa da savunmacılar için çok yorucu bir oyuncuya dönüşmesini sağlıyor. Bir de işin fiziksel tarafı var. İki savunmacıyla birlikte aynı topa koştuğu şu pozisyonda bunu net görebiliyoruz. Teması kabul ediyor, yere düşüyor ama pozisyonun içinde kalmaya devam ediyor. Bazen bir hücum oyuncusuna özel yapan şey attığı goller değildir. Savunmacılara yaşattığı konforsuzluktur. Ve Masvanise'nin oyununda bunu oldukça sık görüyoruz. Masvanise'nin attığı gollere baktığınızda ilk dikkat çeken şey vuruş kalitesi değil, pozisyonların çeşitliliği. Çünkü bazı golcüler belli bir senaryoda üretir. Bazıları yalnızca geçiş hücumlarında, bazıları yalnızca ceza sahası içerisinde. Bazıları da yalnızca servis kalitesi yükseldiğinde. Masvanise'nin sezonuna baktığımızda ise biraz daha dağınık bir tablo görüyoruz. Ve burada dağınık kelimesini olumlu anlamda kullanıyorum. Çünkü rakip savunma için en zor oyuncular genellikle ne yapacağını tahmin edemedikleriniz oluyor. Bir pozisyonda arka direkte bitiyor. Bir pozisyonda kaleciden dönen topu tamamlıyor. Bir pozisyonda savunmacının önüne geçiyor. Başka bir pozisyonda ise çaprazdan uzak köşeye bırakıyor. Bu yüzden onun gol repertuarını tek bir kalıba sokmak kolay değil. Ama burada ilginç bir denge de var. Çünkü izlediğimiz görüntüler arasında kaçan fırsatlar da bulunuyor. Bazı pozisyonlarda kaleciye takılıyor, bazılarında son vuruş istediği kaliteye ulaşmıyor. Bazılarında ise çok daha iyi değerlendirebileceği fırsatları harcıyor. Bu yüzden ben Masvenise'yi elit bir bitirici olarak tanımlamam. Ancak rakamlara baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Bu sezon ceza sahası içerisinden 71 şut çekmiş ve bunların 17'sini gole çevirmiş durumda. Pozisyonu gole çevirme oranı %19. Karşılaştırma yapmak gerekirse Victor Osimhen aynı dönemde ceza sahası içerisinden 91 şut kullanıp 15 gol üretti ve %15 seviyesinde kaldı. Elbette burada lig seviyesi farkını göz ardı etmek mümkün değil. Ama bu veri yine de önemli. Çünkü bize Masvenise'nin ceza sahası içerisinde düşündüğümüzden daha verimli olduğunu gösteriyor. Benim daha da dikkat çekici bulduğum veri ise gol beklentisi rakamları. Masvenise sezonu 14.61 gol beklentisine karşılık 17 golle tamamladı. Yani beklenenden daha fazla skor üretti. Osimhen ise 16.89 gol beklentisine karşılık 15 golde kaldı. Bu da bize şunu söylüyor. Masvenise kusursuz bir bitirici olmayabilir. Ama doğru yerde bulunma konusunda oldukça başarılı. Belki de bu yüzden sezon boyunca kaçırdığı fırsatları izlerken bile bir sonraki pozisyonda yeniden karşınıza çıkacağını hissediyorsunuz. Çünkü bazı forvetler fırsatları bitirerek yaşar. Bazıları ise fırsat üretmeye devam ederek. İşte Masvanise bu fırsat üretmeye devam edenlerden. Birçok hızlı hücum oyuncusunu savunma arkasına yaptığı koşularla överiz. Ama bence burada daha ilginç bir soru var. Çünkü Masvanise zaten hızlı bir oyuncu, zaten geçiş hücumlarında ve defans arkası koşularında yaşıyor. Ama o koşuyu attıktan sonra ne yapıyor? Çünkü savunmanın arkasına koşabilen oyuncu bulmak zor değil. Ama asıl değerli olan o koşunun devamını doğru oynayabilmek.
Bu bölümdeki pozisyonlara baktığımızda bunu çok daha net görüyoruz. Evet, bazı pozisyonlarda kaleciyi geçip golü bulabiliyor. Ama başka bir pozisyonda aynı koşuyu bu kez penaltıya da çevirebiliyor. Diğer bir pozisyonda ise topu kontrol ediyor ama son dokunuş istediği kaliteye ulaşmıyor. Yani sonuçlar değişiyor ama değişmeyen şey sürekli aynı bölgeye ulaşabilmesi. Zaten birçok takımın dikkatini çeken nokta da burada. Çünkü son vuruş zamanla gelişebilir. Ama doğru bölgeye doğru zamanda ulaşabilmek çok daha zor öğretilen bir özellik. Masvenise'nin oyununda bu içgüdüyü sık sık görmek mümkün. Özellikle çizgi üzerinde beklediği pozisyonlarda bunu daha net hissediyorsunuz. Top çıkmadan önce bile nereye gitmek istediğine karar vermiş oluyor. Ve bu kararsızlık yaşamaması ona ciddi avantaj sağlıyor. Ama hoşuma giden şey yalnızca gol araması değil. Örneğin burada savunma arkasına sızıyor. Birçok forvet bu pozisyonda aksiyonu kendisi devam ettirmek isteyebilir. Masvenise ise topuk pasıyla 3. oyuncuyu da oyuna sokmayı deniyor. Bir başka pozisyonda savunmanın arkasına geçiyor. Bu kez şut yerine topu içeri çevirmeyi deneyebiliyor. Bu detaylar küçük görünebilir ama aslında önemli. Çünkü bize savunma arkası koşularını yalnızca bireysel aksiyon olarak görmediğini gösteriyor. Bazen bitiren oluyor, bazen hazırlayan. Bazen de yalnızca savunmanın dengesini bozuyor. Elbette her şey kusursuz değil. Kötü kontrol ettiği pozisyonlar da var, sol ayağı sebebiyle bitiremediği anlar da var. Kaleciye takıldığı fırsatlar da var. Ama ilginç olan şu, pozisyon kaçsa bile birkaç dakika sonra yeniden benzer bir koşuyla karşımıza çıkıyor. Çünkü onun en büyük silahı bitiricilik değil, savunma arkasına tekrar tekrar ulaşabilmesi. Ve bir forvet için bu özellik bazen tek bir güzel vuruştan çok daha değerli olabiliyor. Masvenise'nin doğal oyun alanı açık alanlar. Bunu videonun başından beri görüyoruz. O yüzden geçiş hücumları kısmında yine defans arkası koşularını, boşluk bulmalarını anlatmayacağım. Asıl buradaki bazı pozisyonlarda verdiği kararları anlatmak istiyorum. Örneğin burada orta sahaya bağlantıya geliyor. Topu kontrol eder etmez Elijah Just'ın koşusunu görüyor ve topu onun önüne bırakıyor. Bir başka pozisyonda ise savunmanın üzerine hemen gitmek yerine birkaç saniye bekliyor. Çünkü arkadan gelen koşuyu fark etmiş durumda. Ve doğru anda pası çıkarıyor, pozisyonun sonunda penaltı geliyor. Tabii ki bu görüntüler bize çok yaratıcı bir oyun kurucuyu izletmiyor. Ama açık alan bulduğunda yalnızca kendi aksiyonunu düşünen bir oyuncu olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Ve bu gerçekten hücum oyuncuları için değerli bir detay. Şimdiye kadar konuştuğumuz özelliklerin büyük bölümü Masvenise'nin doğal oyunundan geliyordu. Açık alanlar, geçiş hücumları, savunma arkasına yaptığı koşular. Buralar onun kendini en rahat hissettiği bölgeler. Ama futbol her zaman bu kadar cömert olmuyor. Bazı maçlarda rakip geri çekiliyor. Savunma çizgisi ceza sahasının önüne kuruluyor. Ve o alanların büyük kısmı ortadan kayboluyor. İşte Masvenise'nin gelişim yolculuğunda cevaplanması gereken önemli sorulardan biri burada başlıyor. Çünkü bugün yerleşik savunmaları açmak için kadronuza ilk yazacağınız oyuncu mu? Bence hayır. Ama bu bölümdeki bazı pozisyonlar bana neden gelişim potansiyeli gördüğümü anlatıyor. Örneğin şu verkaç pozisyonuna bakalım. Burada etkileyici olan şey pasın kendisi ya da pası verdikten sonra yaptığı koşu değil. Etkileyici olan bütün aksiyonun iki dokunuş içinde gerçekleşmesi. Top geliyor ve top gidiyor. Savunma yerleşemeden pozisyon oluşuyor. Şu penaltı pozisyonunda da benzer bir detay var. Masvanise topu ayağında tutup çözümü tek başına üretmeye çalışmıyor. Hücumu birkaç saniye içinde bir sonraki aşamaya taşıyor. Bu kulağa basit gelebilir ama yerleşik savunmalara karşı oynarken en büyük problemlerden biri tam olarak budur. Bir oyuncu topu gereğinden fazla tuttuğu anda savunma yeniden yerleşir, koridorlar kapanır, avantaj kaybolur. Masvanise'nin bu görüntülerde olumlu sinyal verdiği nokta ise tam olarak burada. Bazı pozisyonlarda topa daha az dokunarak hücumu daha tehlikeli hale getirebiliyor. Özellikle ceza sahası içerisinde tek pası buna güzel bir örnek. Birçok forvet o topu kontrol etmeye ya da yüzünü kareye döndürmeye çalışır. Belki zor bir şut dener. Masvanise ise daha iyi seçeneği görüyor ve tek dokunuşla pozisyonun devam etmesini sağlıyor. Ya da şu pozisyonda kalabalık savunmaya rağmen benzer bir sakinlik görüyoruz. Zor olan pası atmıyor, doğru olan pası atıyor. Bu ayrım önemli çünkü yerleşik savunmalara karşı bazen yaratıcılıktan önce karar kalitesi gerekiyor. Ya da şu pozisyonda topu göğsüyle önüne alışında aynı fikir var. Panik yok, acele yok. Tek hamlede pozisyonu canlı tutmaya çalışmak var. Bu görüntüler bana bugün yerleşik savunmaları tek başına çözen bir hücumcu göstermiyor. Ama yalnızca açık alanlarda yaşayabilen bir hücumcuyu da göstermiyor. Belki de Masvenise'nin gelişimini takip ederken bakılması gereken yer tam olarak burası. Çünkü açık alanda ne yapabildiğini bugün zaten biliyoruz. Asıl soru alanlar daraldığında oyuna ne kadar değer katabileceği. Masvenise'yi değerlendirirken bence en önemli noktalardan biri şu. Bu oyuncunun tehlikesi çok net ama sınırları da çok net. Ve takımlar bir transfer ihtimalini konuşurken yalnızca güçlü yönlere değil bu sınırlara da odaklanır. İlk konu sol ayak. Bazı pozisyonlarda topu soluna çektiğinde aynı rahatlığı göremiyoruz. Özellikle dar açıya girdiği anlarda vuruş kalitesi düşebiliyor. Örneğin bir pozisyonda savunmacıyı ekarte ediyor ve kendine şut açısı da yaratıyor. Ama son vuruş kaleciyi geçemeyecek kadar zayıf kalıyor. Bu küçük detay daha üst seviyede önemli hale gelir. Çünkü daha iyi savunmacılar sizi güçlü ayağınızdan uzaklaştırmayı daha bilinçli yapar. İkinci konuysa ceza sahası dışı şutları. Masvanise kaleyi denemekten çekinen bir oyuncu değil. Hatta bazı pozisyonlarda topu güzel hazırlıyor ve vuruşu da temiz çıkarıyor. Kupada attığı jeneriklik gol bunun en iyi örneği. Ama lig geneline baktığımızda tablo daha farklı. Ceza sahası dışından 17 denemede golü yok. Bu bize şunu söylüyor, uzaktan şut şu an oyuncunun kalıcı bir gücü değil. Potansiyel var ama süreklilik yok. Bir diğer nokta ise açtığı ortalar.
Kanatta top aldığında tamamen etkisiz kalmıyor. Bazı yerden servisleri gerçekten değerli. Bazı ortalarda da topu penaltı noktasına doğru güzel bırakıyor. Ama maç başına 0.3 isabetli orta ve %23 başarı oranı. Bu alanın da henüz istikrarlı bir güce dönüşmediğini gösteriyor. Yani onu çizgiye yapıştırıp sürekli orta açmasını beklerseniz muhtemelen en iyi halini kullanmamış olursunuz. Hava toplarında da benzer bir durum var. Fiziksel olarak güçlü ve atletik görünmesine rağmen ceza sahasında kafa vuruşlarıyla sürekli fark yaratan bir oyuncu değil. Bu sezon hava toplarında 0.4 kazanım ve %20 başarı oranı görüyoruz. Sadece bir kafa golü var. Genel tabloya baktığımızda en büyük ceza sahası tehdidini havadan değil yerden yaptığı hareketlerle oluşturuyor. Bence bu bölümün özeti şu: Masvenise'nin repertuarında birçok parça var. Sol ayak, uzaktan şut, orta, hava topu. Ama bugün bu parçaların hiçbiri tek başına onun güçlü yönü değil. Onu değerli yapan şey bu detayların mükemmel olması değil. Eksikleri olmasına rağmen sürekli pozisyonun içinde kalabilmesi. Bir sonraki seviyeye çıkıp çıkamayacağını da büyük ihtimalle bu parçaların ne kadar gelişeceği belirleyecek. Bir hücum oyuncusunu değerlendirirken gözümüz doğal olarak gol ve asistlere gider. Ama özellikle modern futbolda top rakipteyken ne yaptığınız da en az top sizdeyken yaptıklarınız kadar önemli. Masvenise'nin sezonuna baktığımızda burada da ilginç bir tablo görüyoruz. Çünkü bu videoda uzun uzun konuştuğumuz koşuların ve hareketliliğin bir kısmı topsuz oyunda da kendini gösteriyor. Özellikle ön alandaki preslerinde bunu görmek mümkün. Rakip stoperlerin ya da beklerin rahat çıkmasına izin vermemeye çalışıyor. Ve bazı pozisyonlarda doğrudan top kazanımına dönüşen aksiyonlar üretebiliyor. Bu sezon maç başına 1.9 top geri kazanımı ve 0.8 top çalma ortalaması yakalamış durumda. Aynı metrikte Victor Osimhen'e baktığımızda ise maç başına 2 top geri kazanımı ve 0.6 top çalma ortalamasına sahip. Elbette burada da lig seviyesi farkını unutmamak gerekiyor. Ama yine de Masvenise'nin topsuz oyunda tamamen pasif bir oyuncu olmadığını gösteren değerli bir veri. Kanalda daha önce analiz ettiğimiz Elmir Rassoder'e baktığımızda ise farklı bir tablo görüyoruz. Rassoder maç başına 3 top geri kazanmayla daha aktif bir profil. Ancak top çalma tarafında Masvenise'nin gerisinde kalıyor. Masvenise kusursuz bir pres oyuncusu değil ama enerjisini yalnızca hücum aksiyonlarına saklayan bir oyuncu da değil. Evet, Masvenise'nin bu konuda hala gelişmesi gereken yönleri var ama temelinin fena olmadığını söylemek mümkün. Masvanise 2002 doğumlu, 23 yaşında. Hem İngiltere hem Zimbabwe vatandaşı, aynı zamanda Zimbabwe milli takımı formasıyla 17 maçta 2 golü var. Leicester altyapısından çıktı ve bedelsiz bir şekilde Motherwell'a transfer oldu. Bu da kariyer hikayesinin önemli parçalarından biri. Bugün 5 milyon euro piyasa değerine ulaşmış durumda ve Motherwell ile 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maçta 22 gol 2 asist üretti. Video boyunca birkaç kez Victor Osimhen ile kıyasladım. Bunun sebebi Masvenise'nin onun seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünmem değil. Zaten şu an böyle bir karşılaştırma adil de olmaz. Osimhen sadece şu an değil, belki de gelmiş geçmiş ligimizde izlediğimiz en iyi santrafor. Ama işte Masvenise'yi izlerken de bazı tanıdık detaylar dikkatimi çekiyor. Savunma çizgisine karşı gösterdiği sabır, boş alanları koklama şekli, top rakipteyken bile hareketli kalması, hatta bazen tamamen kaybolmuş görünen pozisyonun içine yeniden girebilmesi. Bu yüzden yaptığım kıyas bir seviye kıyası değil, daha çok oyun hissi kıyası diyebiliriz. Belki de bu yüzden Anderlecht, Celtic, Blackburn Rovers ve Al Ahly gibi kulüplerin ilgisini çekmeye başlamış durumda. Bir diğer önemli detay da sürekliliği. Bu sezon tam 3564 dakika sahada kaldı ve bunu ek olarak kariyerinde bugüne kadar sakatlık sebebiyle kaçırdığı maç bulunmuyor. Oyununu bu kadar hız ve atletizm üzerine kuran bir oyuncu için gerçekten değerli. Evet, Masvanise bugün kusursuz bir oyuncu değil ama kulüpler bazen bugünkü seviyeye değil birkaç yıl sonraki ihtimale yatırım yapar. Sanırım bu videoda Masvanise hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Biliyorum son iki videodur biraz maliyeti yüksek oyunculardan gidiyorum. Normalde Jorgensen videosundan sonra daha farklı oyuncular paylaşacaktım. Ancak Mehdi ve Masvanise'ye karşı bir transfer ilgisi olması durumundan dolayı öne çektim. Eğer takip ettiğim liglerden daha farklı bir transfer haberi olmazsa sıradaki 3 oyuncuyu daha az göz önünde olan oyunculardan seçeceğim. Hatta muhtemelen YouTube üzerinde herhangi bir videosu olmayan oyunculardan olacak. Aynı zamanda Anadolu takımlarının da bedelini karşılayabileceği oyuncular olacak. Buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımın büyümesine yardımcı olmak için abone değilseniz abone olabilir, videoyu veya oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.